Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Isco'yu nasıl beleş alabileceğinizi detaylı bir şekilde göstereceğim. Aynı zamanda Isco'nun özel basımını ve gol oldudaki Eden Hazard, Frank Rijkaard ve Orkun Kökçü'nün özel basımını sizlerle paylaşacağım. Burada Silvestre Van Nistelrooy'un da özel basımını sizlerle paylaşacağım. Mourinho'yu da aldım. Sizler için güzel bir taktik ve diziliş ayarladım. Merak etmeyin, o videoyu da gelecek çok yakın zamanda. Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın özel basımını unutmadım arkadaşlar. Bu videoda onu da paylaşıyorum. Videoya geçmeden önce video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Haydi geçelim arkadaşlar videomuza. Evet, bu Isco nasıl alınıyor? Yorumlarda sormuş olduğu soru bu. Buradan geri çıkıyoruz arkadaşlar. Geri çıkıyoruz buradan. Geri diyoruz tekrar. Maç bölümüne geliyorsunuz. E-Futbol Ligi bölümüne geliyoruz. PvP kategorisine tıklıyorsunuz. PvP kategorisinde arkadaşlar ayrıntılar bölümüne tıklıyoruz. Bakın burada ne diyor? Tesadüfi anlaşma diyor. Peki biz bu Isco'yu almak için en kötü 1 milyona girmemiz lazım. 1 milyonuncu sıraya girdiğimiz takdirde Isco'yu alacağız. Yani büyük ihtimalle arkadaşlar ikinci klasmanla birinci klasman arasında bir şey oluyor. Şimdi ikinci klasman olduğu zaman alma ihtimaliniz var. Peki nasıl alacaksınız? 1700 puanla 1800 puan arasında puan toplamanız gerekiyor. Yani 1700 puanı çok rahat yaparsınız. 1700 puanı yapan arkadaşlar zaten sıralamaya çok rahat girebilir. 1 milyona çok rahat şekilde bakın burada girebiliyorsunuz. Ama yok ben bunu garanti almak istiyorum diyorsanız birinci klasman olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir challenge başlatabiliriz. Belirli bir günlerde canlı yayına katılan kardeşlerimizin hesaplarına girerim. Klasman kasarım. Bu videoya en kötü 5K beğeni gelirse bu dediğimizi yaparız. Yani videonun beğeni butonlarını böyle kıralım. Peki biz bu Isco'yu ne zaman alacağız? Birinci klasman olunca mı hemen alıyoruz? Arkadaşlar peki biz 1 milyona girdik diyelim. 1 milyon hemen 1 milyon olunca mı veriyor? Hayır arkadaşlar, şöyle vermiyor. Klasmanı 1 milyon içerisinde tamamlamış olmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Klasmanımız ne zaman bitiyor arkadaşlar? 11.09.2025 tarihinde bitiyor. Yani siz bu zamana kadar klasman kasmış olmanız gerekiyor. Yani 11'inde alacaksınız. Şimdi geçelim arkadaşlar Isco'nun özel basımına. Isco burada yaratıcı oyun kurucu özelliği var. 102'ye kadar arkadaşlar çıkıyor. Bunun normal basımı da 102 oluyor ama ben sizler için bir özel basım yaptım. Bunu not edin. Aldığınız zaman bu özel basımı kullanırsınız. Burada çekimi arkadaşlar 7 verdik. Pas vermeye 8 verdik. Top sürmeye 8 verdik. Kıvraklığa 8. Alt vücut gücüne ise 10 verdik. Biz bunu neden böyle verdik? Bakın hızı burada düşüktü. Bunu arttırmış olduk. Bitiricilik düşüktü. Bunu arttırmış olduk. Falsoyu arttırmış olduk. Duran topları arttırmış olduk. Ofansif farkındalık aynı kaldı ama top kontrol, top sürme hızı ve sıkı top tutmasını arkadaşlar normalde bunu 99'du. 95'e kadar bunu düşürdük. Böyle daha iyi oldu. Pas özellikleriyle oynamadık. Alçaktan pas ve yüksekten pas çok iyi. Sert paslar atacaktır. Mükemmel. Hızı ve hızlanması 85. Hızını arttırdık. Bu şekilde de bunun dayanıklılığı arkadaşlar artmış oldu. Yani dayanıklılık arttığı için bu oyuncumuz uzun süre sahada yorulmadan kalacaktır. Bu oyuncumuzun oyuncu becerilerine bakacak olursak bakın çift vuruş özelliği var. Biz neden bunun hızını arttırdık ve falsosunu arttırdık? Çünkü bu oyuncumuzun çift vuruş özelliği var. Çift vuruş yaparak kale falso atarsınız, şut atarsınız, ara pas atarsınız, yukarıdan havadan paslar atarsınız. Şutunu arttırarak da arkadaşlar zaten burada şut gücü de 83'e kadar çıkardık. Bilek hareketi var. Uzun mesafe plaseci bakın. Falsosunu arttırdık. Zaten uzun mesafe plase de var. Çift vuruş yapıp plase attığınız takdirde gol alma ihtimali yüksek olacaktır. Marsilya dönüşü, bakmadan pas, tek pas, taban kontrolü, ara pası verme, dengeli pas ve öngörülü pas. İşte biz bunun için bu oyuncuyu bu şekilde bastık. Bu oyuncuyu en iyi oynatacağınız pozisyon ofansif orta saha ve sağ açık olacaktır. Eden Hazard verimli bir kanat arkadaşlar. Burada özel basım yaptık. Bunu standart basım yaparsanız arkadaşlar 102 oluyor. Ben bunu özel basım yaptım. Çünkü bazı yerlerde eksik vardı. Ofansif farkındalık aşırı şekilde fazlaydı. Özel basımımız şu şekilde arkadaşlar. Çekim 6 veriyorsunuz. Pas vermeye 2, top sürmeye 12, kıvraklığa 7, alt vücut gücüne ise 10 veriyoruz. Ofansif farkındalığını düşürdük ama top kontrol, top sürme hızı ve sıkı top tutmasına dokunmadık asla. Burada hızını arttırdık. Hızı 85'e kadar çıktı. Şut gücü arttı. Dayanıklılık arttı. Ve burada bitiriciliğini arttırdık arkadaşlar. Bitiriciliğini 85'e kadar çıkardık. Falso ve duran top kullanması da burada artmış oldu. Alçaktan pas ve yüksekten pası da biraz azalttık. Oyuncu becerilerine bakacak olursak ayak çalımı ve dönüş, çift vuruş, bilek hareketi, topuk hareketi, tek pas, dış plase, penaltı uzmanı, top
taban kontrolü ve ara pası verme gibi özelliklerimiz var bu oyuncumuzda. Bu oyuncumuza yerini orta özelliği de çıkartırsak arkadaşlar daha iyi olacak. Bu basımımızla bunu sol açıkta ve ofansif orta sahada çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. İkinci boost'u ise golcü içgüdüsü veriyorsunuz. Frank Rijkaard ön libero oynuyor. Bu basımımızla dosta ve stoperde değerlendirebilirsiniz. Daha da stoper ağırlıklı oynamasını istiyorsanız daha başka bir özellik basmanız lazım. Onları da bu videoda açıklayacağım. Evet, özel basımı şu şekilde arkadaşlar. Pas vermeye 3, kıvraklığa 4, alt vücut gücüne 11, hava gücüne 4, savunmasına ise 14 veriyorsunuz. Bunları verdiğiniz takdirde arkadaşlar bir de ikinci boostuna çeviklik verdim ben. Sebebi de şu, hızına ve hızlanmasını artırdık. Dayanıklılık arttı. Dengemiz de arttı arkadaşlar. Defansif farkındalığımız, defansa katılım, ikili mücadele ve agresiflik gayet yeterli. Alçaktan pas ve yüksekten pas gayet yeterli. Burada dayanıklılığımızı artırarak arkadaşlar oyuncumuzu dinamo bir hale getirdik. Hızını da artırarak pozisyon kaybettiği zaman çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde pozisyona geri dönecektir. Ve aynı zamanda buna derin çizgi verdiğimiz takdirde arkadaşlar defansımızın arkasında kaçan oyuncuları da çok rahat bir şekilde yakalayacaktır. Eğer bu oyuncumuzu stoperde oynatmak istiyorsanız kıvraklığı tamamıyla almanız lazım. Pas vermekten de tamamıyla alıp savunmasına ve hava gücüne vermeniz lazım. Orkun Kökçü arkadaşlar tam orta saha, inanılmaz bir oyuncu gelmiş göbeğe. Bu oyuncumuzun çıkmasını bana çok istiyorum. Hızı ve hızlanması 88 gayet yeterli. Bizim bu özel basımız arkadaşlar bu oyuncu uçacaktır. İkinci boostunda duello veriyorsunuz arkadaşlar. Rastgele bastığınız zaman bu oyuncumuz 102 oluyor zaten ama bizim bu basımımız özel basımdır. Şöyle çekime 5 veriyorsunuz. Pas vermeye 9, top sürmeye 8, kıvraklığa 4, alt vücut gücüne 10, hava gücüne 3 ve savunmasına 8 veriyorsunuz. Bu oyuncumuz göbekte 101 oynuyor. Mükemmel bir oyuncu arkadaşlar. Göbekte mutlaka bu oyuncumuzu oynatın. Mesela burada sıçraması ve fiziksel teması düşüktü. Biz bunların hepsini artırdık. Pasları 93'tü. Bu paslarından aldık. Gerek yoktu. Bitiriciliğini biz bunun artırdık. Bitiriciliği düşüktü. Falsoları düşüktü arkadaşlar. Falsolarını 90'a kadar artırdık. Duran topları 85'e kadar artık kullanabiliyor. Kısa frikikleri 95 kullanıyor. Penaltı kullanması 91. Uzun serbest vuruşu ise arkadaşlar 85. Savunma özellikleri arkadaşlar çok iyi. Defansif farkındalık 79. Defansa katılım 84. İkili mücadele ve agresiflik 77. Gayet güzel. Göbekte bu oyuncumuz çok rahat bir şekilde oynar. Şöyle ek becerilerinde arkadaşlar bakıyoruz. Ek becerilerinde öngörülü pas, dengeli pas, ara pası, tek pas var. Uzun mesafe şut çekme özelliği var. Hafif yüksekten pas da var. Özellikle uzun topla kontra oynayanlar için hafif yüksekten pas mükemmel bir şey. Dalan şut özelliği de var arkadaşlar. Uzaklardan çok sert bir şekilde artık şutlarınızı çekebilirsiniz. Buna bir hava üstünlüğüyle çıkartırsanız arkadaşlar orta sahada hava toplarını biraz daha olsun alma ihtimaliniz artacaktır. Ruud van Nistelrooy arkadaşlar kurnaz bir oyuncu. Özel basımı şu şekilde. Çekime 9 veriyorsunuz. Kıvraklığa 8, alt vücut gücüne 9, hava gücüne 9 ve kale 1'e ise 3 veriyorsunuz. Kale 1'e 3 vermemizin amacı arkadaşlar burada sıçramasını arttırmak. Yani sıçrama 95'e kadar arttı. Kafa özelliği 88 oldu. Yani bu oyuncumuzu Ruben Amorim ile bağlantılı oyunda kullanırsanız inanılmaz etkili olacaktır. Açtığınız ortaların çoğunluğu gol olma ihtimali bu oyuncumuzda çok yüksek. Ofansif farkındalığı 91'e kadar kırptık arkadaşlar. Bitiricilik 95. Gayet makul ve gayet mükemmel. Hızı 88 ve hızlanma 85. Burada hava üstünlüğü ve sıçraması inanılmaz derecede arttı. 1.89'da bu oyuncumuzun boy ortalaması var. Hızı ve hızlanması gayet yeterli. Top kontrolü, top sürmesi, sıkı top tutması gayet yeterli. Ek becerilerine bakacak olursak akrobatik bitiriş, mücadele ruhu, anında şut, kafa, uzun mesafe plaseci, uzun mesafe şut çekme, penaltı uzmanı, yükselen şutlar, hava üstünlüğü ve canla başla bitiriş gibi özellikleri var. Yani Silvestre hücumcu bek özelliği var arkadaşlar. İkinci boostuna duello veriyorsunuz. Burada pas vermeye 4, top sürmeye 6, kıvraklığa 8, alt vücut gücüne 13, hava gücüne 6, savunmasına 3 ve kale 1'e ise 1 veriyorsunuz. Böyle olduğu takdirde arkadaşlar sıçramasını arttırmış oluyoruz. Dayanıklılığını arttırmış oluyoruz. Hızını arttırmış oluyoruz. Defansif farkındalıkları 80 civarında bizim için çok iyi. Top sürme ve top kontrol hızını, sıkı top tutmasını arttırdık. Burada alçaktan pas ve yüksekten pas özellikleri arkadaşlar bu oyuncumuzun çok iyi. Orta kafa golü oynayabilirsiniz. Bu oyuncumuzun sıçramasını arttırmamızın sebebi de 1.83 boyu var. Kenarlara atılan hava toplarını oyuncumuz çok rahat bir şekilde temizleyecektir. Ek becerilerinde ise arkadaşlar bu oyuncumuzun kafa özelliği var. Bakın ara pası verme, yerin orta, adam markajı, hava üstünlüğü ve pike yapan orta özelliği de var. Evet, bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Raul, sahte koşucu özelliği var. Sahte koşucuların amacı arkadaşlar savunmayı yanıltmak ve bizim oyuncularımıza pozisyon yaratmak.
şut çekmeye 9, pas vermeye 4, top sürmeye 8, kıvraklığa 8 ve alt vücut gücüne ise 11 veriyorsunuz. Ofansif farkındalık 93 yeterli. Top kontrolü, top sürme hızı ve sıkı top tutması arkadaşlar bizim için bunlar gayet yeterli. Alçaktan pas ve yüksekten pas 81 ve 80. Bitiricilik ise 91 arkadaşlar. Oyuncumuzun hızını 91'e kadar çıkardık. Hızlanması ise 92. Dayanıklılık arkadaşlar 86'ya kadar çıkmış oldu. Şut gücü 86 oluyor. Bu oyuncumuzda çok rahat bir şekilde verkaç oynayabiliriz. Bu oyuncumuz ceza sahasına girdiği takdirde attığı şutların gol olma ihtimali çok yüksek. Bu oyuncumuzun arkadaşlar becerilerine bakacak olursak oyuncumuzun çift vuruş özelliği var. Bu çok güzel arkadaşlar. Çift vuruş yaptığımız takdirde şutu 86. Falso idare eder arkadaşlar. O kadar da iyi değil ama şut gücü bayağı iyi. Kafa özelliği var ama toplar hakimiyeti yüksek. Uzun mesafe füzesi yani uzun mesafelerden ceza sahasına girmeden güzel şutlar atabilirsiniz. Uzun mesafe şut çekme özelliği var. Anında şut, tek pas, ara pası verme, dış plase ve pozisyon takibi gibi özellikleri var. Santraforlarınızı çok güzel bir şekilde beslersiniz çünkü sahte koşucu olduğu için savunmanın dengesini inanılmaz şekilde bozacaktır. Lionel Messi klasik 10 numara olarak gelmiş. Klasik 10 numara oynayan oyuncular genellikle savunmaya pek de yardımları dokunmuyor ama ileride santraforlarımıza bayağı destek oluyor. Şöyle özel bası bu şekilde: çekime 8, pas vermeye 4, top sürmeye 7, kıvraklığa 8, alt vücut gücüne ise 12 veriyoruz. Top kontrolü, top sürmesi ve sıkı top tutması gayet yeterli. Hızını 88'e kadar çıkardık. Hızlanma 89. Dayanıklılığını arkadaşlar artırmış olduk. 85'e kadar çıkmış oldu. Falso 90 arkadaşlar. Duran topları gayet iyi kullanıyor. Bitiriciliğini 90'a kadar arttırdık ve ofansif farkındalık 89 oluyor. Bazı boostlu menajerlerle burası 90 çıkar arkadaşlar. 90'a çıkar. Hatta burası bazı boostlu menajerlerle 89 olur. 89'a 89 olma ihtimali de var. Şöyle arkadaşlar, frikikleri 96 kullanıyor. Penaltıları 97 kullanıyor. Uzun mesafe serbest vuruşları ise 86 kullanıyor. Kaptanlık ise 95. Gayet yeterli. Ek becerilerine bakacak olursak zaten kaptanlık var, çift vuruş var, dalan şut var, anında şut, uzun mesafe plaseci, uzun mesafe şut çekme, tek pas, penaltı uzmanı, ara pası, öngörülü pas. Bunun oynayacağı yer ofansif orta saha ve gizli forvet olacaktır. Lamine Yamal arkadaşlar yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Bakın burada 6, pas vermeye 4, top sürmeye 8, kıvrakla 11, alt vücut gücüne ise 9 veriyorsunuz. Ofansif farkındalığını arttırdık. 84'e kadar çıkardık. Bitiriciliğini 85'e kadar çıkardık. Alçaktan pas ve yüksekten pasları gayet yeterli. Falsosu 88'e kadar çıkarıyoruz. Hızını 91'e ve hızlanmasını 95'e kadar çıkarttık. Dayanıklılık 88 oldu. Top kontrolü, top sürmesi ve sıkı tutması gayet arkadaşlar 90, 91, 91 yeterli. Burada ek becerilerine bakacak olursak ek becerilerine bakarak bunu yükselttik. Çift vuruş özelliği var. Çift vuruş yap, kaleye şut at ya da pas at, orta aç. Mükemmel. Bilek hareketi var. Uzun mesafe plaseci, uzun mesafe şut çekme özelliği de çıkartın. Marsilya dönüşü, dış plase, tek pas, yerine orta, taban kontrolü, ara pası ve pike yapan orta gibi özelliklerimiz de var. Lamine Yamal'ın bu özel basımını deneyin arkadaşlar. Emin olun pişman kalmayacaksınız. Lamine Yamal arkadaşlar sağ açıkta oynatın. Başka bir yerde oynatmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları bana yorumlarda sorabilirsiniz. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.